Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Yine sizlere çok sağlıklı ve pratik bir tarif hazırladım. Daha önce ekmeğini, cipsini, krebini yaptığım malzemeyle bu defa da güzel bir tuzlu kek yaptım. Sadece glutensiz beslenenlerin ya da kilo vermek isteyenlerin değil, herkesin damak tadına hitap edecek çok güzel bir lezzet oldu. 1 su bardağı kırmızı mercimeği geceden ılık suya koydum. İsterseniz tarifi yapmadan 2-3 saat önce kaynar suya da koyabilirsiniz. Mercimeği süzdüm ve süzgeçte bol suyla yıkadım. Ve ondan sonra rondoya attım. Şimdi bu tariflerimin püf noktası mercimeğin öncelikle böyle en güzel şekilde inceltilmesi, çekilmesi. O zaman mercimeğin tadı hiçbirinde size gelmeyecektir. Mercimekten pasta bile yaptım. O da kanalımda diyet tarifler kategorisinde mevcut. İyice çektiğimiz mercimeğe 2 tane yumurta ekleyelim. 1 çay bardağı süt. Süt yoksa yoğurt da koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben zeytinyağı kullanıyorum çoğunlukla. Şöyle bir avuç dolusu maydanoz, dereotu ya da hangi yeşilliği arzu ederseniz onu koyun. 3-4 yemek kaşığı kadar peynir koydum. Ben bu defa klasik beyaz peynir kullandım. Genelde mercimek ekmeklerimde hep lor peyniri kullanıyordum. 1 çay kaşığı tepeleme tuz koyuyorum. Çünkü peynir de var, daha fazla koymaya gerek yok. Tam ölçüsünde oldu. 1 tatlı kaşığı da karbonat ilave ettim. Karbonatın yerine kabartma tozu da kullanabilirsiniz, 1 paket. Ve şimdi 1 tatlı kaşığı dolusu kekik ve nane karışımı koydum. Ayrıca tarifte büyük fark yaratan 1 çay kaşığı dolusu karabiber. Şimdi çörek otu ilave ediyorum. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı kadar. Çörek otu da çok doyurucu ve faydalı biliyorsunuz. Tavsiye ederim, varsa mutlaka koyun. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Bu tarz tarifleri pek pul bibersiz yapmam. Hemen eklemem lazım. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da toz biber koydum. Ve bu tarife inanılmaz lezzet katan zeytin dilimleri. Zeytinin kenarından, köşesinden kestim, çekirdeklerini çıkardım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytin koydum, siyah zeytin. İnanamazsınız onun verdiği lezzete. Sürekli takipçilerim bilir, mercimekten çok farklı şeyler yaptım dedim ya, ekmekler. Ama zeytin ve karabiber eklediğimde çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tavayı biraz yağlıyorum. Çok kısık ateşte ve ocağın küçük gözünde pişireceğiz. Malzemeyi tavaya boşaltıyorum. Tavam 26 santim. Güzelce dökün, düzeltin. Kapakta benim kapağımda olduğu gibi delik varsa lütfen onu böyle minik peçeteyle kapatın ki hava almasın. Daha güzel pişer. Şimdi aklıma geldi. Tava lezzetlerimde bilirsiniz çoğunuz benim tava keklerimi, pastalarımı bir alüminyum folyo koymak lazım o ocağın yanan kısmı kadar. O zaman daha ağır ve güzel pişiriyor. Kesinlikle altının yanma riski olmuyor. Tam yarım saat sonra bakıyorum, gayet güzel kızarmış, üstü kurumuş. Artık çevirebilirim. Çevirdiğinizde tekrar tavaya rahat aktarmak için kapak ya da tabağı mutlaka birazcık yağlayın. Ne olsa biraz ıslak malzeme, hiç tutmasın. Bakın şimdi. Hop, folyoyu düzelteyim. Nefis bir görüntü değil mi? Çok güzel pişti. Rengi çok güzel oldu. Ben hep bunları fırında yapıyordum. Ekmek tarzı bu mercimekten. Ama tavada da muhteşem oldu. Ve şimdi aktarıyorum. Zaten ilk yarım saatte bu altı nasıl güzel piştiyse içi de bayağı pişti. 15-20 dakika yeterli oluyor genelde. Bakın kısık ateşte yine aynen devam. Altı aynı renge geldiyse, kızardıysa tamamdır, kekimiz pişmiştir. Çeviriyorum. Bakın güzelliğini görüyor musunuz? Geçenlerde de ıspanakla mercimeği yaptım, böyle bir kek. Onu da tavada yaptım. Kanalımda paylaştım.
O ıspanaklı da çok güzeldi. Evde hangi malzemeniz varsa ona göre değerlendirin. Ana malzememiz burada kırmızı mercimek. Şimdi içine bir bakıyorum. Bakın çok sıcak. Daha dumanları tütüyor ama içi kupkuru. Bakın gayet güzel pişmiş. Dilimliyoruz. Derler ya, kapışıldı ya da yaptığım gibi bitti. Aynen o başlıkta bir tarif bu. Emin olun kapışıldı. O zeytiniyle, peyniriyle, baharatıyla acayip güzel oldu. Bol dereotuyla. Bakın pamuk gibi ve hala sıcak. İçinde bolca peynir var, gördünüz. Bazı arkadaşlar bazı tariflerimde çiğ mi kaldı vesaire. Hayır, daha çok yumuşak, çok sıcak. Ama soğuduğunda da bu pamukluğu geçmedi. Gayet güzel bir tarif oldu. Benim de en beğendiklerimden biri oldu açıkçası. Şöyle de bir göstereyim, elimle böleyim size. İnşallah denersiniz. Ben çok beğendim. Sizler de yapın, çok isterim. Bu lezzeti tadın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Denerseniz lütfen aşağıya mutlaka yazın sonucu. Nasıl buldunuz? Sorularınız varsa onları da yanıtlarım. Sorun lütfen yorumlarda. Eğer kanalıma abone olursanız yanında çıkan bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.